Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz kesmeden yapmış olduğum bu mozaik modelinin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Mozaik tekniği kullanarak yapmış olduğum bir çalışma ve bakın böyle eski Türk geleneksel motiflerinden esinlenerek onları böyle tığ işine çevirmeye çalıştım arkadaşlarım. Umarım sever ve beğenirsiniz. Dediğim gibi beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Bir hırka yaparken şöyle alt kısımlarına yapabileceğiniz gibi bir çanta, bir cüzdan, bir kilim yapımında da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım. Evet, hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum. Şöyle Alize Cotton Gold'un bir bu rengini arkadaşlarım 390 numarası, bu ise 458 numaralı ve 2,5 milim tığ kullandım modelimi yaparken. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Şu aralar için arkadaşlar 23 tane zincire ihtiyacımız olacak. Buralar için de 11 tane zincire ihtiyacımız olacak. Ben şimdi şu desen de tamamen ortaya çıksın diye sizlere 40 tane falan zincir çekerek başlamak istiyorum. Siz yapacağınız projelerde burada 23 olduğu için yarısı da bu tarafta olacak. Şöyle bir 13 zincir burası kenarlar için, sonra 11, 23, 11, 23, 11 şeklinde devam edecek arkadaşlarım sizin yapacağınız projeler. Evet, hemen bu renk ipimi alıyorum ve zincir çekerek başlıyorum. ...13 tane bu kenar için, bir tane fazladan çekiyorum. Sonra 11 tane burası için. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burası için de normalde bitirme yerim olacağı için 13 tane 14 tane çekmem gerekiyor. Ama şu desen ortaya çıksın diye daha fazla yapacağım arkadaşlarım. Evet, şu kadar zincir yeterli modeli anlatmamız için. İlk sırada şöyle hemen dönüp üzerine alıyorum. İlk sırayı arkadaşlarım çakma sık iğne yaparak tamamladım. Biraz daha kalın olsun, böyle ince ince durmasın diye. Şöyle bütün zincirlerimin içerisinden bir tane alıp çakma sık iğneler ile birinci sırayı tamamlıyoruz. Burada 2 tane zincir çekiyorum ve şöyle bırakıyorum. Görüntümüz bu şekilde. Hemen diğer ipimi alıyorum. Şu kenardan giriş yapıyorum arkadaşlar. Döndüğüm kenardan. Bunu tutundum. Bir tane zincir çekiyorum. Şu V gibi olan yerlerin arka kısmından normal sık iğneler yaparak devam ediyorum. Bakın şuralardan giriş yapıp ikinci sırayı bu şekilde tamamlıyoruz.
Evet, şimdi sona geldim. Son yere gelince şöyle son yerin içerisinden giriş yapmıştım. Hemen bu ipimi şöyle alıyorum. Buraya 2 tane zincir çekmiştik arkadaşlar bu ipimizle. Onları şöyle çıkarttım. Bakın, bir tane zincir çekiyorum burada. Sonra içerisinden şöyle geçiriyorum. Onunla tamamlıyorum sık iğnemi. Şimdi bu şekilde diğer renk ipime geçmiş oldum. Evet, şimdi başlıyorum. Şu arası normalde 13 ya da 14 tane ikili trabzan yapmamız gerekiyor. Ama ben burayı sizlerin görmesini istediğim için şöyle biraz daha fazla bir şekilde ikili trabzanlar yapacağım arkadaşlar. Şöyle başlıyorum hemen ilkinden. Bakın, ön tarafından. Normalde burası arka tarafımız. Şöyle hemen çevirip önden, bakın şöyle tutarsanız daha rahat oluyor. 3 19 tane yapacağım ben ki modelin o kısmı da tamamen ortaya çıksın arkadaşlar. Şuralardan bakın, tek bıraktığımız yerlerden giriş yaparak devam ediyorum. 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 ve şöyle 19 tane ikili trabzan yaparak geldim arkadaşlarım. Normalde 13 tane gelmem gerekiyordu. Evet, şimdi burada bakın, şu ilk yeri için boşluk bırakacağım. 5 tane sık iğne yapacağım buraya. Şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlarım. Bakın, hemen alıp 1 2, bakın şunun tekini alarak yapıyorum. 3 4 ve 5. Evet, bu şekilde yapabileceğiniz gibi şimdi göstereceğim şekilde de yapabilirsiniz. Sonra üzerine bir alıp, bakın şuradaki bir tane yer için bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Hemen bitiminde, 5'in bitiminde, 6.'da. Sonra yine 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Bunun arkasına gelen şurası atlıyoruz. Buradan alarak devam ediyoruz arkadaşlarım. Şimdi bu sık iğneyi bu şekilde yapabileceğiniz gibi şöyle de yapabilirsiniz. Bakın, şuradan alttan alıp bu şekilde de yapabilirsiniz. 2 3 4 ve 5. Zaten görünmeyeceği için alma şekliniz hangisiyle daha rahat edecekseniz arkadaşlarım, o şekilde alarak devam edebilirsiniz. Şimdi bundan sonrasını yine bakın, burası düz kenar kısmı olacak. Diğerlerinin hepsini ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Bir, şöyle devam edelim, hepsini bitirelim arkadaşlarım bununla. On iki ve 13.'ü de bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bakın, şöyle göstereyim. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi bunu yine şöyle bir tane zincir çekelim. Birazcık ip uzatarak bırakalım. Bu ipimizle hemen şu, bakın, sık iğnemizin hemen şöyle üstünden, şurasından girişimizi yapıyoruz. Şöyle bir tane zincir çekip sık iğneler yaparak devam ediyorum. İsterseniz dediğim gibi bu şekilde, isterseniz şöyle alarak
bu sık iğne yerlerini geçebilirsiniz arkadaşlar. Böyle zorlanıyorum bakın ben. Şöyle daha kolay alabiliyorum. Genelde bu şekilde alarak yaptım modeli de. Sadece bir öneri, hangisi kolayınıza giderse o şekilde alarak yapabilirsiniz bu kısımları. Şimdi buraya geçiyorum. Bakın şöyle. Bu ikili trabzanlarımın üzerine hepsini sık iğne yaparak geldim. Buradaki sık iğnemin bir tanesini yine şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Şu kıvrımı, yani şurayı oluşturmak için. Geri kalan dördüne arkadaşlarım bakın. Şuradan giriş yapıp 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 ve bu da sonuncusu. Şöyle alalım hemen üstünden. 4 tane yaptıktan sonra ortadaki bu ikili trabzanımın üzerinden giriş yapıyorum. Buraya sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine bir alıp tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3, bakın şöyle şuralardan alıp devam edebilirsiniz. Sonra 4 taneyi yaptıktan sonra diğerlerinin hepsini sık iğne ile tamamlıyoruz. Son yerden de bakın girişimi yapıyorum. Diğer renk ipimi de alttan alıyorum. Bir zincir çekmiştim zaten. Bir zincir yeterli. Şöyle aldım ve bunun arasından geçiriyorum. Biraz şöyle çektim. Bir zincirimi çektim tekrar. 2 3 tane şöyle ilerleyelim. Sonra 5 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlarım. 1 2 3 4 5. Sonra üzerine bir alıyorum ve buraya şu görmüş olduğunuz yere, burada dahil olmak üzere 1 2 3 4 5 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Alttan da bu arada bakın 1 2 3 4 5 tane yer atlamış oluyoruz. 1 2 3 4 5 ve sonuncuyu da bu şekilde tamamlıyoruz. Dördünün üzerine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4, üzerine bir aldım. Hemen alttaki ikili trabzanımın üzerine ikili trabzan yapıyorum. Sonra bakın şöyle giriş yapıp 1 2 3 4 sık iğne yaptım. 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. İkisinin arası arkadaşlar. Bakın şimdi 5 yaparak burayı yaptık. Şimdi ikisinin arasında bakın 3 tane yerimiz var. 3 tane buradan da 5 tane atlıyoruz bu arada. 1 2 3 4 5. Hemen şuradan girişimi yapıyorum. 1 2 3. Sonra yine 5 tane bu tarafa giden yerimiz için
sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Sonra yine 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Tabi bizimki burada bitecek, sadece model olduğu için. Şöyle bakın, 5 taneden sonra tekrar 6, aynı burada yaptığımız, şurada yaptığımız gibi devam edip gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık, bir tane zincirimizi çektik, bıraktık. Sonra bu ipimi alıyorum buradan, şöyle hemen ilkinin üzerinden giriş yapıyorum, buraya yanındaki yerden devam ediyorum, sık iğne yapıyorum. Sonra bu beşlinin ilkine bir tane şöyle ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 tanesine 1 2 3 sık iğne yapıyorum. Üzerine bir alıp son yerden giriş yapıp ikili trabzanımı yapıyorum. 6 tane 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. 6 bunun üzeri, bir de buraya geçeceğiz. 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra üzerine bir alıp hemen bakın şu ikisinin üzerine ikili trabzan yapıyoruz. 1 2. Arada tek giden yerimizin sayısını 3'e çıkartacağımız için 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Tekrar 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2. Tekrar 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra bir tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne, şöyle alalım. 1 2 3. Sonra üzerine alıp bir tane ikili trabzan, ortadaki bu üçlünün üzerine 3 tane sık iğne, 2 ve 3. Sonra üzerine bir alıp diğer tarafa giden şurayı yapmak için yer yapıyoruz arkadaşlarım. 1 2 3. Üzerine bir aldım ve buradan da ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra son yerin üzerinden giriş yapıyorum. Şu şekilde bu ipimle değiştiriyorum. Bir tane zincirimi çektim, üzerine bir aldım, hemen altına inip buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum bununla. Sonra çevirdim. Bakın şu ilk olan ikili trabzanımın üzerinden giriş yapıyorum. Şuradayız. Burayı yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu üçünün hemen yanından evet, bunun üzerine de sık iğne yaptıktan sonra hemen yanındaki yerin üzerine de sık iğnemi yapıyorum. Üzerine bir alıyorum. Buradan bakın 1 2 yapmış olduk, sık iğne ile geçtik. Hemen şu diğer kırmızı olan rengimin yanına bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bu ikili trabzanımın üzerine bir tane sık iğnemi yapıyorum. Aradaki 3 tane yere geçiyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 ve 3. Sonra buraya geldik arkadaşlar. Bakın burası, şöyle göstereyim. Şurayı yapacağız. Buraya hemen bu ikili trabzanımın, kırmızı olan ikili trabzanımın üzerinden giriş yapıp oraya bir tane sık iğnemi yaptıktan sonra üzerine bir alıyorum. Hemen dibine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane yine bu rengimle sık iğne yapıyorum. Ve buradan arkadaşlarım bunu yaptıktan sonra üzerine bir alıp hemen bu yerden giriş yapıyorum. 1
2. 2 tane buraya sık iğne ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle. Bu da şurası oluyor arkadaşlar. Ve buraları bu orta yere gelene kadar sık iğneler ile geçiyorum bu rengimle. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın çevirdim. 7 tane buraya sık iğne yaparak geldim. Sonra bu arada bıraktığımız 3 taneye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve yine 7 tane şöyle 7 sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Üzerine bir alıp bu ikisine, bakın şuraya geçtik. Şu ikiliyi yapıyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Hemen yanındaki sık ikili trabzanımın üzerine bir tane, bir de şöyle yanından devam ediyorum. 2 tane daha yapıyoruz. 3 tane sık iğneden sonra üzerine bir alıp hemen buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra şöyle şuradan giriş yaparak buraya bir tane sık iğne yapıyorum bunun üzerine. Sonra kenardaki ikili trabzanlarımı yaparak bu rengimle bu sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra hemen şöyle diğer rengime geçiyorum arkadaşlarım. Çevirdim, bir tane buraya zincir çektikten sonra yan taraftan başlayarak şöyle 1 2 3 ve şu ikili trabzanımın üzerinden de 4. 5.'yi yine bu ikili trabzanımın üzerinden çıkarttığım yere ikili trabzan yapıyorum. Araya, şu araya 3 tane sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3. Sonra üzerine bir alıp bakın şuradan bir tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Burayı sık iğne ile geçiyorum. Bir tane daha yapıyoruz. Üzerine bir aldım arkadaşlarım. Bakın şöyle göstereyim. 4 tane burada vardı. Toplamda 6 tane sık iğne ile gelmiş olduk. 1 2 3 4 5 6. 6 tane sık iğne ile geldikten sonra arkadaşlar üzerine alıp hemen aşağıdan başlayarak 5 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bu ikisinin üzerine ve diğerlerine 1 2 arada şey yapmadan buraya kadar sık iğne ile geliyoruz arkadaşlarım. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne ile geldim. Üzerine bir alıyorum. Hemen buradan 7 tane, pardon 5 tane ikili trabzan yapıyorum bu boşluğa. 2
3, 4 ve 5. Sonra sık iğne ile devam ediyorum ve şuraya kadar geliyorum arkadaşlarım. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üzerine bir aldım. Hemen ikili trabzanımın üzerine şurayı yapıyorum arkadaşlar. Sonra sık iğneler ile bitiriyorum. Çevirince bakın görüntümüz bu şekle gelmiş oluyor. Şimdi arkadaşlarım buradan üzerine alıp hemen kenardaki yerlerime ikili trabzanlarımı yapıyorum. Buraya sık iğneler yaparak devam ediyorum. Hiç ikili trabzan yapmıyoruz arkadaşlar bu arada. Evet, buraya kadar geldikten sonra hemen üzerine bir alıp aşağıdan önce buraya bir ve şöyle ikinciyi de alıyorum. 2, bir de bunun üzerinden 3. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 taneden sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine bir alıp bunun üzerine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine sık iğneler ile devam ediyorum arkadaşlarım. Buraya yani şu orta yere şuraya gelene kadar sık iğne ile geçiyorum. ...11 tane sık iğne ile geldim. Şimdi üzerine bir alıyorum. Bu ortadaki üçlümün üzerine bir tane önce, sonra bir sık iğne, sonra bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şurayı başlamak için arkadaşlar. Şimdi sık iğneler ile bitiriyoruz. Diğer rengime geçiyorum hemen. Buraları yine sık iğneler ile devam ediyorum. Buradaki 5 olan sayıyı bakın şu sırada 2'ye düşüreceğiz. 2'yi bu taraftan bırakacağız. Bir de bu 2 tane buraya devam edeceğiz arkadaşlarım. İkili trabzan ile. Şöyle sık iğneler ile gelelim. Evet, beşlinin üzerine geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine bir alıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, sonra araya 5 tane 1, 2, 3,
4, 5. Sık iğne yaptım. Bir üzerine alıp ortaya şurayı yapmak için yer açmış oluyorum arkadaşlar. Tekrar 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Üzerine bir alıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya kadar sık iğneler ile devam ediyorum. Üzerine bir alıp tam ortaya şurayı yapmak için yer yapıyorum arkadaşlarım. Bir tane ve sık iğneler ile bitiriyorum. Evet, bu şekilde geldim. İp değişikliğimi yaptım. Çeviriyorum. Bakın şu ikili trabzanımın üzerine iki kalan yere, yani buraya bir tane daha şöyle sık iğnemi yapıyorum. Üzerine bir aldım. Buradan giriş yapıp iki tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 1 2. Şu şekilde bakın. Şu alttaki kırmızının üzerine gelen yere sık iğne yapıyorum. Yani şuradayım arkadaşlarım şu anda. Buradan sık iğneler yaparak devam ediyorum. Bakın 1 2 3 4 5. 5 tane sık iğne yapacağım ve devam edeceğim. Şimdi birinci sık iğnemi yaptım. Sonra 2 3 4 5. 5 tane sık iğne ile geldim arkadaşlar. Bakın şunun üzerine de sık iğnemizi yapmış olduk. Tıpkı buradaki gibi. Şimdi buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle aldım. 1 ve 2. 2 tane ikili trabzandan sonra 6 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra arkadaşlarım bakın şuraya geldik. 6 taneden sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle çevirdim. Bakın yerim de hazır zaten. 1 2 ve bir de bunun üzerine 3. Araya 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Hemen şöyle 1 2 3 4 ve 5. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Evet, bunu da yaptıktan sonra tekrar 6 tane sık iğne ile yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Sonra üzerine bir aldım. Hemen yandan giriş yaparak 1 2 ikili trabzanımı yaptım. Sık iğneleri yaparak tamamlıyorum. Burası bakın
şu kısmı oluyor arkadaşlarım. Buradan son, zaten bizim modelimizdeki kenar kısmımız fazla olduğu için şöyle hemen buraya ikili trabzanlarımı yaparak tamamlıyorum. Diğer rengime geçiyorum. Şimdi arkadaşlar burası tersten geldiğimiz için, yani arka kısmından geldiğimiz için bakın şurayı yapacağız. Bu ikili olan yerin üzerine de şöyle sık iğneler ile geçiyorum. Çevirdim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlk boşluğa. Araya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Sonra üzerine bir alıp buraya da aynı şekilde bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bu ikili yere gelmeden şu boşluğa kadar, yani şöyle 2 tane, 1 2, üzerine bir alıp şu boşluğa arkadaşlarım 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şurayı yapmış olduk. Bakın şurası. Sonra sık iğneler yaparak devam ediyorum. Dört, 5. Üzerine bir aldım. Buraya geçtim. 1 ikili trabzandan sonra 3 tane sık iğne, 1 2 3, üzerine bir aldım. Bu kenarına da aynı şekilde bir tane ikili trabzan yapıyorum ve bu arayı 5 tane, 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Buraya geldim. 4 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 2 tane sık iğneden sonra hemen buraya bir tane kenardaki yerimiz olmuş oluyor. Çok önemli değil ama burayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlarım. Şöyle hemen sık iğneler ile bitiriyoruz. Sonra diğer ipimize geçelim hemen. Şekilde alıp kenardaki yerlerimi tamamlıyorum. Bir, iki tane sık iğneden sonra bu ikilinin üzerine bir tane bu tarafına ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra arkadaşlarım bu dördünün üzerine 4 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4. Bu araya şurayı tamamlayacağız. 3 tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle geldim, aldım hemen. 1, ikinciyi de buradan alıyorum. 2, bir de üzerine 3. Sonra burayı yine sık iğneler ile devam ediyorum. 1 2 3.
Aradaki boşluğa bir tane bu tarafına ikili trabzan, bir tane buraya sık iğne, bir tane bu tarafa ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine buradaki gibi 4 tane, pardon 3 tane, 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine buraya 4 tane sık iğne yaparak devam ediyorum bunun üzerine. 1 2 3 4. Bu ikilinin üzerine tıpkı burada yaptığımız gibi bakın şurası bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine 2 tane şöyle 1 2 sık iğne yaptım. Bu boşluğa şurayı yapmak için hemen bu tarafından giriş yapıp bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane yine sık iğne yapıyorum ve bir tane ikilinin üzerine ikili trabzanımı yapıyorum. Görüntüm bu şekle gelmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle bitirelim. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi diğer rengime geçelim, hemen geçelim rengimize. Burada bir tane ikili trabzanımın üzerinde yaptıktan sonra buraları, kenar kısımlarını düz de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Sadece şurayı yapsanız yeterli olur. Burasını düz de geçebilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra yine sık iğneler ile devam ediyorum. Bu dörtlünün üzerine bakın tam orta yerimize geldiğimiz için herhangi bir işlem yapmıyoruz. Yine burayı sık iğneler ile geçiyoruz. Buraya geldik. Şu orta yeri yapacağız. Bir tane üzerine aldım. Hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Üzerine bir aldım. Tam ortaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3. Sonra üzerine bir alıp buraya bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sık iğneler ile devam ediyorum. Buraya kadar arkadaşlarım. Şuraya kadar. Sekiz tane sık iğneden sonra bir tane ikili trabzan. Bu da burası oluyor arkadaşlarım. Şuraya gelmiş olduk. Bir ikili trabzan, aynı şekilde 1 2 sık iğne, üzerine bir alıp tam ortaya bir tane ikili trabzan, 1 2 sık iğne, üzerine bir aldım, yine bir ikili trabzan da bu tarafa yapıyorum ve sık iğneler ile bitiriyorum. Hemen diğer rengimi aldım. Şu şekilde. Evet, tam burası modelimizin orta yeri arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Ortaya gelmiş olduk. Şimdi çevirdim. Birinci sık iğnemi yapıyorum şöyle kenardan. Buradan geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Şu yere
bir tane sık iğneden sonra hemen üzerine alıyorum. Bakın aynı yerin üzerine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sonra sık iğne yapıyorum. 1 2, şurayı yapmış oldum. Bakın birisi burası, biri de burası. Hemen bu ikili trabzanımın üzerinden giriş yaparak buraya bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sonra sık iğne ile devam ediyorum. İki tane iğne yaptıktan sonra bakın şuraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Bu da burası arkadaşlarım. Şimdi devam ediyorum. Bu dörtlünün üzerine sık iğneler ile geçiyorum. 1 2 3 4, sonra üzerine bir aldım. Aynı yerlerin üzerine, yani alttaki ikili trabzanlarımın üzerine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra 3 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 3, üzerine bir aldım. Alttakilerden çıkarttım. Şöyle bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan. Sonra 3 tane yine 1 2 3, buraya sık iğnemi yaptım. Üzerine bir aldım. Alttaki üçlünün üzerine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra çevirdim ve kenardaki yerime kadar devam ediyorum. Buraya geldiğimizde şöyle alalım. Bir tane bunun üzerine ikili trabzan. Burada yine 2 tane şöyle hemen sık iğne yapıp ikili trabzanlar ile bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, bakın bu sırada da görüntümüz bu şekle geldi. Evet, diğer renk ipimi aldım, bağladım, bir tane zincirle sabitledim, sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bunun üzerine sık iğne yaptım. Buradaki ikili trabzanımın üzerine de sık iğnemi yapıyorum. Üzerine bir alıp alttaki bir tane olan yere, arkadaşlarım bakın, şu arada bir tane yerimiz vardı, oradan giriş yapıyoruz ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz araya. 1 2 3, sonra çevirdim, üzerine bir aldım, buradaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum, sonra çeviriyorum, bir de buraya 2 tane boşluktan sonra şuradayız arkadaşlarım. Şimdi şu ikisini yaptık, 2 tane boşluk bırakıyoruz ve buraya 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Bakın şu boşluğumuza 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Biri yaptık, 2 3 ve 4. Sonra çevirdim. 4 tane yaptıktan sonra bu üçlü trabzanla ikili trabzanlarımızın üzerine 3 tane şöyle sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 şekilde. Sonra 2 tane daha bu tarafa doğru devam ediyorum. Yani toplamda 5 tane sık iğne yapmış oluyorum arkadaşlar. Üzerine bir aldım. Hemen buradan girişimi yapıyorum. Şöyle buraya bir tane ikili trabzan, araya 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2
3, üzerine bir alıp bu tarafına da aynı şekilde bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın görüntümüz bu şekle geliyor. Şimdi sık iğneler ile devam ediyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şöyle 5 tane yaptım. Sonra üzerine bir alıp 4 tane buradaki yerimi yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sonra sık iğneler ile bitiriyorum arkadaşlarım burayı da. Şimdi çevirdim. Üzerine bir aldım. Kenar olduğu için şöyle ikili trabzanlar ile geliyorum. Buraya 4 tane yine 1, 2, 3, 4. Önce bunun üzerini normal sık iğne ile geçtim arkadaşlarım. Sonra 2 tane daha böyle ilerliyorum. 4 yani 5, 6. 6'ya çıkarttım sayıyı. Daha sonra ise buradan şöyle üzerine aldım. Bakın şuradan giriş yapıyorum. 3 tane yine buraya ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Sonra bu arayı 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 6 tane sık iğne yapıyorum. Altı sık iğneden sonra şöyle üzerine alıp ikili trabzanımın üzerine ikili trabzan, buradaki aradaki sık iğnemin üzerine de ikili trabzan yapıyorum 2 tane. Bakın şurası. Sonra yine 5 tane sık iğne ile yaparak devam ediyorum. 2, 3, 4, 5. Sonra yine 2 tane diğer tarafında yaptığımız gibi ikili trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2. Bakın şöyle gözüküyor. Şurası burada. Sonra sık iğne ile bitiriyoruz. Evet, buraları sık iğne ile geldikten sonra hemen buraya inip şuradaki ikili yerimizi yapıyoruz. Yani 2 tane ikili trabzan yapıyoruz buraya. 1, 2. Aradaki bu yere 1, 2,
3, 4, 5. 5 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Sonra üzerine bir alıyorum. Alttakinin ortadaki yere gelmiş oldum zaten. Oraya hemen böyle bir tane ikili trabzan yaptım. 5 sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra hemen buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Devam ediyorum. Sık iğne yaparak yine bakın bunun ortaya geldiğimde buradan bir tane ikili trabzan ve sık iğneler ile bitiriyoruz. Evet, görüntümüz bu şekilde geldi arkadaşlarım. Şimdi yine devam ediyorum. Bu 2 olan sayıyı 1'e düşüreceğim. Çevirdim hemen. Sık iğneler yapıyorum. Tersten geliyoruz şu anda. İkili yeri yapmıştık. Sık iğneler yaparak bu ortadaki şuraya kadar geleceğiz önce. Şöyle bakın. Şuranın yanına bir tane, tıpkı bakın alttaki yer gibi ikili trabzan yaptım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burayı tamamlamış oldum. Şimdi sık iğneler ile devam ediyorum. Bu yere gelene kadar hiç ikili trabzan yapmadan sık iğneler yaparak burayı tamamlayacağız. İki tane daha yapalım hemen şöyle. Evet, buraya geldik bakın. Birinciyi bunun üzerine bir, hemen yanındaki yere 2 ve 3. 3 tane şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Arada bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra tekrar 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 1, 2, bir de üzerine 3. Sonra yine sık iğneler yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, şöyle bir yer görüntü elde ettik arkadaşlar. Şimdi bir tane buraya şöyle çekelim. Diğer rengimi alıyorum hemen. Buradan yine sık iğneler ile geliyorum. Şurayı yapıyorum arkadaşlarım şu anda. Şöyle geldim bakın. Sık iğne yapıyorum. Bir tanesine
Bir tanesine ikili trabzan yaptım. Bu şekilde şu aradaki üçlü yeri yapıyorum. Yani 3 tane sık iğne yapıyorum buraya. 1 2 3. Sonra diğer ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen bakın şunun ilkine. Sonra çevirdim. Sık iğne ile devam ediyorum. Burayı arkadaşlarım, şu iki olan yeri, iki tane bu tarafta, bir tane bu tarafta, yani bir tane kalana kadar sık iğne ile geliyorum. O da 1 2 3 4 ve 5. Şöyle 5. 5 tane yaptıktan sonra üzerine bir aldım. Bir tane buraya. 2 tane bunun üzerine. Yani 5 tane ikili trabzan yapıyoruz burada. 3 4 ve 5. Sonra devam ediyorum sık iğneler yaparak. Aradaki bu yeri arkadaşlarım 3 6 7 7 tane yeri sık iğne yaparak tamamlıyorum. 3 oldu. Şöyle alayım. 4 5 6 7. Sonra üzerine bir aldım. 2 tane bu tarafa. 1 2 3 4 5. 5'ten sonra buraya kadar 5 tane olması lazım. 1 2 3 4 5 tane sık iğne, bir tane buraya yine ikili trabzanımı yapıyorum. Şuraya geçmiş oluyorum arkadaşlar. Devamında sık iğne ile bitiriyorum. Hemen bu rengime geçiyorum. Evet, görüntümüz bakın bu şekle geldi. Şimdi yine buraları kenar olduğu için şöyle hemen kenardaki yerimizi yaptık. Bir tane buraya sık iğne yaptım. Kırmızının üzerine hemen yanına arkadaşlarım şöyle alarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya 1 2 tane sık iğne yapıyorum. Altta kalan 2 tane yerime ise 2 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şuradan birinciyi, bir de hemen yanına 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra devam ediyorum sık iğneler ile. Burayı birleştireceğiz artık. Ondan dolayı şöyle 2 tanesinin üzerine sık iğnemi yapıyorum. 3 tanesine arkadaşlarım bakın şunu alıyorum. 1 2 ve 3. Sonra tekrar sık iğneler yaparak devam ediyorum. Tam bittiği yerden yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum.
araya 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şurayı yapıyoruz şu anda da. Sonra bir tane sık iğneden sonra 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Sonra sık iğne ile devam ediyorum. Bitiriyorum. Ve görüntüm bu şekle geliyor arkadaşlarım. Bakın şöyle şuradayız şu anda. Şimdi bu rengimi alıyorum. Bunun üzerine yine bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 sık iğne yaptım. Şunun ikincisinden giriş yapıyorum ve buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Bu araya buraya kadar, şuraya kadar sık iğne ile geçiyorum. Bu ikisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra aradaki üçlünün üzerine sık iğnelerimi yapıyorum. Tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine sık iğnelerle buraya kadar, yani şurayı yapacağız arkadaşlarım. Şuraya kadar geliyorum. Şuradayız. Hemen bakın bunun birincisine şöyle ikili trabzan yapıyorum. 2 tane sık iğnemi yapıp tekrar buraya bir ikili trabzan daha yapıyorum. Geçiyorum aradaki üçlünün üzerine 3 tane sık iğne, 1 2 3. Sonra burayı arkadaşlarım bakın şuna hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Bu tarafa devam eden yerimiz burası. Sonra sık iğnemi yaparak tamamlıyorum. Diğer rengimi alıyorum. Bu üçün üzerine gelene kadar sık iğne yapıyorum. Sonra üçlümün üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, buraya geldiğimizde arkadaşlarım hiç şey yapmadan, ikili trabzan yapmadan şu arayı tamamlıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, bakın 6 tane yaptıktan sonra bakın şurada 2, burada 6 tane yine ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Şöyle aldım, başlıyorum buradan.
ve 6. Evet, 6 taneden sonra yine 4 tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Üzerine bir alıp bakın alttaki üçlünün hemen üzerinden giriş yapıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra çevirdim. Yine 4 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4, sonra üzerine bir alıp 6 tane ikili trabzan yaparak burayı tamamlıyorum arkadaşlar. 3 tane ikili trabzandan sonra hemen 4 tane arkadaşlarım şöyle 1 2 3 ve 4 şöyle bakın sık iğne ile geldikten sonra 5 tane üzerine bir aldım. Şu ikilinin üzerinden başlamak üzere 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 şöyle açayım iyice görünsün. 3 4 5 ve 6. Evet, bir tanesi kaldı bakın. Şimdi buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4, sonra üzerine bir aldım. Alttaki bu yerimin tam ortasından giriş yapıyorum. Bir tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra tekrar 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 çevirdim bakın. Bir tane buradan atlayıp 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Daha sonra sık iğne ile tamamlıyorum burayı da. Evet, görüntümüz bu şekle gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle göstereyim. Diğer rengime geçiyorum. Bu bizim bu rengimizle son sıramız artık. Şöyle çevirdim. Sık iğneler yaparak devam ediyoruz. Sadece bu dörtlü olan yerleri ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Evet, sık iğneler yaparak geldim arkadaşlarım. Şimdi bu 4 tane boş bıraktığım yere 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle 1 2 3 ve 4. Aradaki bu bir tane olan yeri yine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum.
Sonra sık iğneler ile bitiriyorum. Evet, şimdi bu rengimiz ile hepsini şöyle aldım. İkili trabzanlar yaparak boşlukları dolduruyoruz ve ilk sıramıza geri dönmüş oluyoruz arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, bakın modelimiz tamamen ortaya çıkmış oldu. Ve arkadaşlarım, böylelikle modelimizi, desenimizi tamamlamış olduk. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Kenardaki bu şeyler canınızı sıkmasın. Buraya bir sık iğne ile rahatlıkla kapatıp geçebilirsiniz. Zaten bir hırka yapacakken bu kenarları düz olarak yapın arkadaşlarım. Şurada gördüğünüz gibi şöyle düz olarak yapıp devam edebilirsiniz. Ben sadece sizi görün diye bu şekilde yaptım arkadaşlar. Onu da bir daha hatırlatmak ve bilgilendirmek isterim. Evet, umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ayrıca katıl butonuna basarak üye olursanız kanalıma çok daha mutlu olurum arkadaşlarım. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlarım.